Herkese merhabalar. Bu videonun amacı çeşitli din biçimlerini yani teizm, deizm, panteizm ve ateizmi ele almaktır. Ancak bunları ele alırken bu dinleri ortaya çıkaran sosyolojik koşullara da kısa göndermeler yapacağım. Çok kısa göndermeler yalnızca. Aynı zamanda bu videoda iki temel tez ileri sürüyorum. Birincisi şu, diyorum ki ateizm de bir dindir. İkincisi teizmden ateizme doğru gelişme süreci aslında teizm tanrısının ölümünü ortaya koyan bir süreçtir. Teizm ne demek? Teizm doğaüstü bir tanrıya inanan, kutsal kitapları, peygamberleri olan tek tanrılı dinleri ifade eder. Tabi burada teizmin 4 ilkesi ortaya çıkıyor. Bir, doğaüstü, doğayı yaratan yaratıcı bir güç var. İkincisi, Tanrı'nın elçisi olarak bir peygamber gündeme geliyor. Üçüncü, bu dünyada Tanrı'nın gölgesi olarak bir Tanrı devleti kurulmalı. Dördüncüsü de insan ve toplumun yaşamı kutsal kitaplarda ifade edilen ilkelere göre düzenlenmelidir. Yani şeriat kurulmalıdır. Yani teizmin 4 önemli unsuru Tanrı, peygamber, kutsal kitaplar ve dinsel kurallar. Şimdi neden dinsel kurallar? Bu bende önemli. Çünkü kurallar olmadan inançlar uzun vadede yaşayamazlar. Dinsel kuralları getirenler dini yaşatabilmek için bir takım günlük kurallar getirmişlerdir. Muhammed de bir takım kuralların gerektiğini bilincindeydi. Çünkü bu kurallar olmadan yalnız inanç düzeyinde soyut kalan bir dinin varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyordu. Ve ancak bu kurallar sayesinde dinler varlıklarını uzun süre sürdürebilmektedirler. Şimdi bir de teizmin dayanmış olduğu Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için 3 tezi var, 3 argümanı var. Birincisi genellikle ontolojik tez veya ontolojik argüman olarak biliniyor. İkincisi kozmolojik tez, üçüncüsü de teleolojik yani amaçsallık tezi. Şimdi ontolojik teze göre Tanrı hiçbir nedene dayanmadan mükemmel ve zorunlu bir varlıktır. Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlıktır. Dolayısıyla iki kavramdan hareket edilmiştir. Bir mükemmel kavramı, bir de zorunlu. Bu ikisinden hareket edilerek Tanrı'nın var olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu kanıtı ilk defa ileri süren 11. yüzyılda yaşamış olan Anselmus'tur. Ötekisi kozmolojik tezdir. Evrene bakarak, evrendeki düzene bakarak Tanrı'nın varlığını savunuyor. Yani evrenin varoluşu kendiliğinden olamaz. Evreni yaratan bir güç olmalı. Bu tezi ilk defa süren 4. ve 5. asırlar arasında yaşamış olan Aziz Agustinus'tur. Daha sonraki yıllarda yani 13. yüzyılda yaşamış olan Thomas Aquinas, daha doğrusu Aquinalı Thomas, o da kozmolojik tezi temellendirmeye çalışan önemli bir ortaçağ rahip ve filozofu. Thomas Aquinas'ın önemli bir özelliği bir taraftan Roma Kilisesi'nin, ki kendisi İtalyandır, Roma Kilisesi'nin en önemli kilise rahiplerinden biri olmasıdır. İkincisi Platonlaştırmış olan Aristoteles felsefesini Hristiyanlıkla birleştirmeye çalışmasıdır. Ve böylelikle Thomas Aquinas akıl alanıyla dinsel alanı birbirinden ayırmıştır ve bir ölçüde bilim alanına bir yol açmıştır.
bilimle din alanları birbirine karışmaması gerektiğini ileri sürmüştür. Ama felsefeyi dinin hizmetine sokmuştur. Teizmin Tanrı'yı kanıtlama argümanlarından biri ise teleolojik tez, yani amaçsallık diyelim buna tezi. Bu teze göre evrende her şeyin bir amacı vardır ve bu amaç akıllı bir tasarıma dayanmaktadır. Bu öyle bir tasarım ki neyin ne için yaratıldığını ortaya koymuştur. Yani her şeyin bir amacı vardır. Örneğin bu görüşe göre Tanrı bitki ve hayvanları insan için yaratmıştır. Şimdi deizme geliyoruz. Şöyle söyleyelim. Deizm, feodal toplumun ve teolojinin etkisinin kırıldığı sanayi toplumlarında ortaya çıkan bir düşünce biçimi olarak görülebilir. Dolayısıyla deizm, teizme nazaran düşüncede bir ilerlemeye tekabül eder. Biraz daha dinden özgürleşmiş bir din biçimi. Özelliği şu, Tanrı'nın varlığını kabul eder. Yani doğaüstü bir gücün varlığını kabul eder. Ancak deizm kutsal kitapları, peygamberleri ve dinsel kuralları kabul etmez. Deizm bir ölçüde teizmin altını ölçen bir düşünce biçimidir. Deizmde her ikisi doğaüstü bir tanrıya, yaratana inanır. Yaratıcı bir güce inanır. Teizm bunun yanında peygamberleri, kutsal kitapları, dinsel kuralları ve bu dünyanın dinsel kurallara göre örgütlenmesini savunurken teizm diyor ki Tanrı yarattı ama artık bu dünyanın işlerine karışmıyor. Bu dünyayı insan kendi istediği gibi Tanrı'nın vermiş olduğu akılla kendisine göre şekil vermelidir. Bu bakımdan deizm, teizme nazaran dinsel bilinçten bir özgürleşme anlamına gelir. Teizmin bir dünya görüşü var. Yani teizmin, yani dinin insana, doğaya veya Tanrı'ya ilişkin, topluma ilişkin bir anlayışı var. Ama deizm, evet Tanrı vardır, onun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen bir görüşe sahip olduğu için dünya görüşünden yoksundur. Esas olarak da bireysel bir tutumdur. Bir ölçüde psikolojik bir tavırdır. Şöyle de ifade etmek mümkün. Deizm, dinin kurallarından kaçan sanayi toplumlarında yaşayan insanların sığındığı bir inanç biçimidir. Şimdi kısa bir özet yapalım. Toplumsal koşullarla dinsel inanışlar arasındaki ilişki konusunda teizm esas olarak devlet kurmuş tarım toplumlarının üst yapısıdır. Deizm tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte ortaya çıkan bir din biçimidir. Panteizm Avrupa'da gelişmekte olan burjuvazinin düşünce biçimidir. Ateizm ise feodalizme ve koruyucusu olan kiliseye karşı zafer kazanmış olan burjuvazinin düşüncesidir. Şimdi burada şu sorun ortaya çıkıyor. Fransız devrimi sırasında genellikle Fransız devrimcileri ateist bir tavır takındılar. Neden? Çünkü kilisenin mallarına el koydular, Tanrı'yı kabul etmediler. Rahiplerin maaşlarını kestiler, onlara maaş ödemediler. Hatta kiliseler atlar için ahır olarak kullanıldı Fransız devrimi sırasında okuduğum bir kitap anlatılanlara göre. Ne var ki burjuvazi egemenliğini kurduktan sonra yavaş yavaş dinin gerekli olduğunu kavramaya başladı. Örneğin Napolyon Fransız devriminden sonra iktidara gelip bir monarşiyi kurduktan sonra dine ihtiyaç olduğunu, dine başvurmadan yoksulları yönetemeyeceğini düşündüğü için Napolyon Roma Kilisesi ile anlaşmaya girer ve tekrar rahiplere maaş ödemeye başlar ve din
yeniden Fransa'da canlanmaya başlar. Ateizm teorik bir hümanizmdir. Yani öteki dünyanın varlığını, Tanrı'nın varlığını reddedip bu dünyaya bir gönderme yaptığı için teorik bir hümanizmdir. Henüz pratik bir hümanist düşünce tarzı olarak görülemez. Benim açımdan Tanrı'nın varlığı ve yokluğu sorunu varsayımsal bir sorundur. Bu sorunla uğraşmak teistlerin ve ateistlerin yaptığı gibi bu dünyanın sorunlarından kaçmak demektir. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığı yokluğunu ilgi alanımızın dışına atmak gerekiyor. Bu konuyla ilgilenmemek gerekiyor. Teizmi bir cümleyle ifade etmek istersek, teizm anti-hümanizmdir. Deizm ise yüzünü insana çeviren teizmdir. Panteizm, teizm ile ateizm arasındaki bir köprüdür. Ateizm teorik hümanizmdir. Ama bizim pratik hümanizme ihtiyacımız var ve insanlık bu pratik hümanizmi aramaktadır. Marx açısından ise pratik hümanizm özellikle komünizmdir. Ben de dolayısıyla ateist olmadığımı ifade ederken yıllar önce, ki bu konuda 10 yıl önce ateizmde neden bir dindir diye bir makale almıştım. Orada Engels'in Bernstein'e yazmış olduğu bir mektuba değinmiştir. Engels ateizmin de bir din olduğunu ama negatif bir din olduğunu vurgulamıştı. Niye buna değinmiştir? Çünkü her ikisi de ateizmde, teizmde gökyüzünün sorunlarıyla ilgileniyorlar. Yeryüzünün sorunlarıyla değil. İkisi de yeryüzünün sorunlarından kaçıyor. Ben de kendimi şu anda ateist olarak değil de pratik hümanist olarak adlandırıyorum, değerlendiriyorum. Gelecek videoda panteizmin önemli 3 düşünürünü ele almaya çalışacağım. Bunlardan birincisi Bruno, Spinoza ve kısmen de Goethe'nin düşüncelerini ele almaya düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.